SAD, SAS ve özel kuvvetler. Bunların arasında en iyi birim hangisi diye çok soruluyor. Karada, havada, su üstünde, su altında her türlü iklim koşullarına ve coğrafi şartlarda görev yapabilme bilgi ve becerisine sahip özel birliklerdir. Peki hiç şehit olan birisi oldu mu? Pimini çekti, attı ve el bombası tıngır tıngır üzerimize doğru geldi, infilak etti ve biz İtalyan çukuruna atlamış olmamız nedeniyle hayatta kalmıştık. Keşke kelimesini kullanıyorsanız kafanızı kaldırıp bir çevrenize bakın. Ya bir arkadaşınız şehit olmuştur ya da bir arkadaşınız yaralanmıştır. Şu an savaş kapımızda diyorlar. Sence Türk Silahlı Kuvvetleri hazır mı bu savaşa? Eskisi gibi değil artık Türkiye. Türkiye artık dünyayla, dünya devleriyle silah sanayinde yarışabilir bir durumda. Yer altında kalmaya devam edin. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının tanıtımı ile ilgili yapmış olduğumuz bu başarılı çalışmalar ve davet için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. SAS komandosunu çok fazla duyuyoruz. Aslında biz SAT komandosu diye biliyoruz ve duyuyoruz. Evet. Ancak SAS'ın SAT'tan farklarını merak ediyoruz. Bunları soracağız. Fakat öncesinde asker olmaya, SAS komandosu olmaya nasıl karar verdiniz? 1987 yılında Kocaeli Karamürsel'de mesleki eğitimimi aldığım esnada ilk dönem okul birincisiydim. Tabii yarı yıl tatili için evimize gittiğimde o tatil esnasında şu anki eşimle durakta karşılaştım. Ondan sonra bütün hayatım değişti. Aslında bekar arkadaşlarım çok farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulsa da ben artık hayalimi sadece o konuda yoğunlaştırmıştım ve ikinci dönem notlarım çok hızlı bir şekilde düşmeye başladı. İlk dönem birinciyken okulu 5. sırada bitirebildim. Daha sonra söz, nişan derken 1990 yılında evlendim. Bir de ben ikmal astsubayı olarak mesleğe başlamıştım. Yani ofiste yazı çizi işleriyle, yani bizim sivilde muhasebe diye branşla eşleştirebiliriz. Dolayısıyla çok mesleki olarak da kendimi tatminkar bulmuyordum açıkçası. Ve daha ön saflarda, daha vatana, millete hizmet etme isteği hep bende bir rahatsızlık yaratıyordu. Ben bir an önce bunu nasıl başarırım diye düşünüyordum. Arkadaşlarımın bu ısrarlarıyla aslında bana bir yol açılmıştı ve 1991 yılında SAS Komando kursuna gönüllülük esasıyla başvurulduğu için komutanlığıma dilekçe yazarak başvurmak istedim. Ve 1991 yılında Tuzla Harp Okulu'nda yapılan kara ve deniz testleri sonucunda 490 kişi içerisinde 22 kişi alınacaktı ve o 22 kişinin arasına seçilerek SAS Komando kursuna başlamış oldum. Peki burası kıymetli bir soru. SAS komandosu nasıl olunur? Şimdi SAS Komando kursu dünyanın en ağır askeri eğitimini veren bir kurstur. Dolayısıyla SAS Komandosu öncelikle gönüllülük esasına göre dilekçe vermek gerekiyor ve mesleğinde 2. yılını tamamladıktan sonra sadece deniz kuvvetlerine görev yapan subay astsubayların başvurabileceği bir kurstur. Dilekçe yazarak gönüllülük esasına göre başvuruda bulundum. Kara testlerini ve deniz testlerini başardık. Şimdi 3. aşamaya gelmişti. Deniz kuvvetlerinin bu giden isimleri tefrik etmesi gerekiyordu. Dayanılacak gibi bir süreç değildi gerçekten. Yani çok zorlu bir mülakat sürecinden geçmiştik. Artık son karar verilecekti ve bizim ikmal ofisinin kapısı böyle gemilerdeki kaportalar gibi değil. Normal ev kapısı gibi. 5-6 kişi içeriye böyle baskın yapar gibi girdiler. Ellerinde kağıdı sallıyorlardı. Kazandın, kazandın oğlum, artık sen komandosun falan diye. Tabii beni böyle havalarda aldılar. İşte kantinimiz var bizim gemide, küçük. Bir baktım orada 25-30 kişi birikmiş. İşte ne varsa kantinde her şeyi boşaltmışlar. Ben işte öyle bir maaşımı arkadaşlara kutlama olarak onları orada ne varsa o gün kutladık, yaşadık.
Gemide artık tabii komando aşağı, komando yukarı. Ben daha henüz komando olmadan komando diye hitap etmeye başlamışlardı. Çok gurur verici bir şey, çok güzel bir şey. Ve 3. aşamada, yani Deniz Kuvvetleri'nin tefrik aşaması da sona ermişti. Ve biz belirtilen tarihte SAS Grup Komutanlığı'nın yanında bulunan SAS Kurs Komutanlığı'nda hazır olarak bulunduk. Benim kursa başlangıç şeklim ve SAS Komando kursuna giriş şekli bu aşamalardan geçiyor. Peki kıymetli komutanım, seni en çok zorlayan eğitim hangisiydi? İlk günden son güne kadar bütün eğitimlerde gerçekten çok zorlandım. Çünkü SAS Komando kursunu gerçekten hazırlayan, o müfredatı böyle iğne oyası gibi ilmik ilmik yapan herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Böyle bir kurs müfredatı olamaz. Bunun için zaten söylüyorum, dünyanın en ağır askeri eğitimi veren kurslardan bir tanesi. Bizim en tabii riskli diyebileceğim, bütün eğitimlerimiz, kurs dönemi çok ağırdı ama özellikle patlayıcı madde eğitimleriyle uğraşmak dünyanın her yerinde olduğu gibi SAS kursunda da çok riskliydi. Patlayıcı iyodi kitapları, patlayıcı madde dokümanları biliyorsunuz kanla yazılmış dokümanlardır. Çünkü patlayıcı maddede asla en ufak binde birlik, milyonda birlik bir hata payınız yoktur. Bu hem sizin hem de çevrenizdeki arkadaşların hayatına mal olur. O yüzden en ince elenip dokulan ve gerçekten çok zorlandığım eğitimlerden birisi patlayıcı madde eğitimleriydi. Böyle bir anı var mı mesela? Tam ölümle burun buruna geldim eğitimde. İşte burada çok zorlandım diyebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir anı var. Kursta yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Biz patlayıcı maddelerimizi hazırladıktan sonra onu, yani o bubitrabı ya da patlayıcı maddeyi infilak alanına götüreceğimiz zaman mutlaka arkamızdaki tüm tesisatın alırız. Orada hiçbir şey bırakmayız. Orada tesisat kalması demek bizim eğitim sahasında patlayıcıya ulaştığımız anda hayatımızın riske girmesi demek. Dolayısıyla her kez biz kurs boyunca da tim eğitimlerimizde de buddy sistemiyle çalışırız. Ben buddy'me fünyeleri almasını ve arkamda kalan malzeme var mı kontrol etmesini söyledim. Çünkü gruplar halinde çalışıyorduk. Patlayıcı maddemizi hazırladım. Fünyeleri almasını söyledim ve şöyle bir arkama baktıktan sonra ben patlayıcımla birlikte, diğer grupla birlikte infilak sahasına doğru ilerledim. İşte elektrikli ateşleme yapacaktık. Ateşleme kablosunu yardımcıma verdim ve kabloyu çekerek infilak kalıbının yanına doğru ilerledim. O sırada işte tam fünyeyi aldım, elektrikli fünyeyi patlayıcının üzerine koydum. Bağlantılarını yapacağım sırada hoca oradan bırak sakın fünyeyi koşma diye bana bağırdı. Ben de fünyeyi çıkarttım, patlayıcıdan uzak bir yerde yapılması gerektiği gibi kumun içerisine gömdüm ve üzerini kumla örttüm. Ne olduğunu anlamamıştım. Dedi ki hoca böyle şey olmaz, nedir bu sizin? O altılı gruptan bir tanesi daha sonra geriye döndüğünde manyeto arızalı diye bir tane manyetoyu gerideki bizim emniyetli sahada bırakmış. Bir manyetonun orada kalması demek ki bu Amerika iyodilerinde yaşanan bir kazadır. Kabloyu test etmek için manyetoyu bağladığında eğer ben o elektrikli fünyeyi patlayıcıya koşmuş olsaydım orada ben de arkadaşlarım da büyük ihtimalle herhalde şehit olacaktık. O yüzden bu arkadaşımızın yapmış olduğu o küçük hata nedeniyle hayatımıza mal olabilecekti. Tabii o kurs heyecanıyla işte o gruplar, o vakti süre derken böyle işte manyetonun da arızalı olduğunu düşünerek böyle bir hata olmuştu. Bu unutamadığım çok riskli anlardan biriydi. Peki hiç şehit olan birisi oldu mu? 60 yıllık görev hayatımızda SAS komandolarının görev şehidi yoktur. Bunun da en önemli nedeni biz eğitimlerimizi de birebir operasyonlardaki gibi gerçek mermiler, gerçek patlayıcılarla yaparız. O yüzden artık düşünerek değil, tamamen operasyonlarda hızlı karar verebilmek ve verdiğimiz o kararı hızlı şekilde uygulamak için tamamen kas hafızasıyla hareket ederiz. Şükürler olsun 60 yıllık görev hayatımızda hiçbir görev şehidimiz yok ama
maalesef eğitimlerde şehidimiz var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ben Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ama işleri rahat olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman gereğini misliyle yapmıştır. SAS komandosusunuz, eğitiminiz tamamlandı ve artık görevdesiniz. Bir SAS komandosunun günlük görev rutini nedir, neler yapar? SAS komandosu yıllık, aylık, haftalık eğitim planları bellidir. O yüzden sabah geldiğinde ünitenin hangi eğitimi yapacağına bakar ve o planlama dahilinde işte dalış eğitimi varsa ona göre tesisatlarını hazırlar. Helikopter eğitimleri varsa ona göre, atış eğitimleri varsa ona göre. Ama mutlaka her gün SAS Grup Komutanlığı personeli yani SAS komandoları operasyonlardaki birebir aynı eğitimleri icra ederler gerçek şartlarda. Dolayısıyla SAS Grup Komutanlığı'na yukarıdan baktığınızda onu bir arı kovanına benzetebilirsiniz. Bu kovanın etrafında ummalı bir çalışma göreceksiniz. İşte birisi kovanın içerisine hava pompalarken birisi kraliçe arayı korur. Birisi işte polen taşır. Dolayısıyla SAS Grup Komutanlığı'nda da böyledir. Mesai mevhumu diye bir şey yoktur SAS Grup Komutanlığı'nda. Çünkü gece atışları olur, hayat idame eğitimleri olur. SAS Grup Komutanlığı personeline o günkü eğitim planı neyse onu alır ve ne zaman biterse o saate kadar, o güne kadar o eğitimi %100 başarıyla sonuçlanacak şekilde uygular. Eğitim tamamlandığı zaman bir SAS komandosu ne yapabilir en fazla? SAS komandoları görev olarak amfibi sahada SAS harekatı, atılmış patlamamış mühimmatların zararsız hale getirilmesi, düşmana terk edilen birliklerin tuzaklanması, örtülü harekat, baskın ve sabotaja karşı koyma görevleri var. Bununla birlikte SAS Grup Komutanlığı personeli yani SAS komandoları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen her türlü görevi yapabilme bilgi ve becerisine sahiptir. Bunu kısaca özetlersek Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir bölümü, Kardak Operasyonu, Avrasya Feribotu, yine sınır ötesi operasyonlar kapsamında Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe Harekatları, toplumsal olayların bastırılması kapsamında Hendek olayları ve Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadele ve deniz haydutluğu görevleri bunlardan bazıları. SAS Grup Komutanlığı personeli yani SAS komandoları karada, denizde, havada, su üstünde ve su altında 65 metre derinliğe kadar her türlü iklim koşullarında, her türlü coğrafik şartlarda görev yapabilme bilgi ve becerisine sahiptir. Bu dünyadaki çok az birliğin yapabileceği bir görev yelpazesine sahiptir. Ve SAS Grup Komutanlığı bu anlamda dünyanın en elit birliklerinden bir tanesidir. Bu vesileyle bir konuya değinmek istiyorum. SAS Grup Komutanlığı'nda EOD yani patlayıcı madde sadece bir ihtisas alanında yoğunlaşmamıştır. Yani sadece kara mayınların zararsız hale getirilmesi ya da havadan atılan mühimmatların zararsız hale getirilmesi değil, dünyada bulunan biyolojik ve kimyasal hap başlıkları dahil, torpidolar, güdümlü mermiler, kara mayınları, deniz mayınları, el yapımı patlayıcılar, bubi trapları etkisiz hale getirme, el yapımı patlayıcılar ve bubi trapları hazırlama bilgi ve becerisine sahiptir. Ama bazen bu platformlarda ya da bazı basın yayın organlarında SAS Grup Komutanlığı personelini, o isimsiz kahramanları, o kusursuz savaş makinelerini sadece bir EOD personeli olarak göstermek ya da anmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımıza yapılan çok abesle iştikal bir husustur. Yani en azından kul hakkına giriyor. Çünkü SAS komandoları saydığım bütün görevlerde bu EOD faaliyetlerini de ekstra bir görev olarak yerine getirirler. Siz tüm operasyonlarını yok sayarak sadece EOD faaliyetlerini öne alıp SAS komandoları bir EOD personelidir derseniz bu en azından sizin bu konuya vakıf olmadığınızı gösterir. Lütfen eksik bildikleri şeyleri çok kolay ulaşabilirler. Açıp birkaç yere baktıklarında bunu net bir şekilde görürler. SAS komandoları dediğim gibi karada, havada, su üstünde, su altında
her türlü iklim koşullarında ve coğrafi şartlarda görev yapabilme bilgi ve becerisine sahip özel birliklerdir. Peki görevleriniz esnasında yaşamış olduğunuz ilginç bir anıyı sorsam size ne söylersiniz? Bir gün dalış eğitiminden dönerken içerisinde botumuzun işte tüpler vardı, şamandıralar vardı, halatlar vardı. Limana doğru intikal ediyorduk dalış bölgesinden. İçerisinde 6 kişi olan bir bot üzerimize doğru hızla gelmeye başladı. Biz tabii manevra yapsak da o etrafımızda dönüp dolaşıp yine bize doğru botu hızlı bir şekilde sürüyordu. Arnavutluğa ilk geldiğimizde güvenlik briefingi verilmişti. O güvenlik briefinginde işte boynunda özellikle altın işte haç kolye olanların Arnavut mafyası üyesi oldukları söylenmişti. Şimdi bot bize yaklaştı. Biz de yavaşlamak zorunda kaldık herhangi bir kaza yaşanmaması için. Ve kendi botlarını bizim bota bağladılar. 2 kişi bizim botumuza geçti. O sırada gözüm işlerinden bir tanesinin işte boynunda altın kolye gördüm. Kimle uğraştığımızı anlamıştık artık o saatten sonra. Dolayısıyla bize işte bağırarak, çağırarak bir şeyler anlatıyorlardı. Botun crosslarını, havalarını kontrol ediyorlardı. Motorun kapağını açtılar, bakıyorlar. Yani böyle bir mal alır gibi böyle incelemeye başlamışlardı. O kolye olan kişi cebinden para çıkartarak bize uzattı ve dedi ki işte yani botu almak istiyoruz dedi. Biz İngilizce, Türkçe kendisine durumu izah etmeye çalışıyorduk. Yani bu bot şahsi bir bot değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Hani bizim bu botu verme gibi bir lüksümüz yok diye. Ama bir türlü anlamıyorlardı. Tabii iş kötüye doğru gidiyordu. Ben botta bulunan, bizim botumuzda bulunan 2 kişiyi hemen kucaklayarak suya attım. Arkasından ben de atladım. Elbiselerle suya düştükleri için biraz paniklemişlerdi. Ben tabii nefesimi biraz fazla tuttuğum için ayaklarından tutup onları aşağıya doğru çektim. 2 kişi de diğer komando arkadaşlar bottaydı. Hemen ellerini o şamandıra halatlarıyla bağlamışlardı. Bayağı yormuştum onları suda. Botun altından geçip hemen bota tekrar çıktım. Elleri bağlı olduğu için o 2 kişiyi etkisiz hale getirmiştik. Bota çıktığımda baktım her yer kan revan içindeydi. Bir arkadaşımız yıllardır profesyonel şekilde boks yapıyordu. 2 kişiyi de o indirmişti. Onları da hemen etkisiz hale getirdik, ellerini bağladık. Diğer 2 kişiyi de diğer SAS komando arkadaşımız yere yatırmıştı. Ve biz 6 kişinin ellerini bağlayarak, onların da botunu yedekleyerek limana doğru intikale geçtik. Çok yüksek bir ses vardı botta. Devamlı bize muhtemelen küfür ediyorlardı, bağırıyorlardı. İşte limana gittiğimizde de orada nöbetçi olan Arnavut askerler tabii o manzarayı görünce gülmeye başladılar. Tabii onlar küfür ettiği için muhtemelen ona da gülüyorlardı. Biz o 6 tane mafya üyesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait botu vermeden teslim aldık ve Arnavut güçlerine teslim ettik. Bu gerçekten unutamadığım güzel bir anıydı. Komutanım, görev sırasında yaşamış olduğunuz mistik olaylar var mı? Biz el bombası atış eğitimleri de yapıyorduk. Şimdi biz sahayı artık kafamıza yerleştirmiştik. Yani nerede İtalyan çukuru var, nerede işte rampa var, nerede merdane var. Hepsini yerli yerinde biliyorduk. Çünkü artık haftalardır, aylardır orada eğitim yapıyoruz. Orada istikam personelinin duvar örmek için getirmiş olduğu taşlar vardı, çakıllar, kumlar vardı. El bombalarını o taşın arkasına attırıyorduk ki hem parça tesiri problemi olmasın diye hem de biz o şeyin arkasına saklanıyorduk, taşların arkasına. Nasıl atılacağını gösteriyorduk. Yani pimi çekiyorsun işte 2,5 saniye ile işte 3,9 saniye arasında bir sürede elinden çıkartman gerekiyor. Atış pozisyonunu, her şeyi gösteriyoruz. Ve arkadaşım bir tanesine yine el bombasını ben fünyesini irtibatladım. Fünye ayrı yerde, el bombası ayrı yerde gelir. Fünyeleri biz irtibatlayıp veririz ellerine, atış yapacakların. Çünkü ikisi bir arada çok risklidir. Fünyeyi irtibatladım ve arkadaşa verdim. Pimini çekti, attı ama orada istikamcıların yığmış olduğu taşlardan bir tanesine çarptı ve el bombası tıngır tıngır üzerimize doğru geldi. Yani nasıl söyleyeyim, belki 3 metre, belki 4 metre aramızda mesafe yoktu ve ben o anda arkadaşı tuttum. Neden yaptım, niçin yaptım bilmiyorum. Ve ben arkamı döndüm,
atladım. Nereye atladığımı da bilmiyorum ama İtalyan çukurunun içerisine düşmüştük ve ben yüzüstü düştüm. Arkadaş arkadan ayaklarımın üzerine düşmüştü. Bir hafta dizlerimi açamadım, yürüyemedim. O da suratını çarpmıştı. Sağ tarafı çizilmişti. Gözünün altı morarmıştı. Ama netice itibariyle el bombası yaklaşık 3-4 metre ilerimizde infilak etti ve biz İtalyan çukuruna atlamış olmamız nedeniyle hayatta kalmıştık. Ama sonra düşündüm, İtalyan çukuru orada değildi. Yani ben eminim, yani 1 aydır, 1,5 aydır orada eğitim yapıyorum ve İtalyan çukuru o ahşap rampanın önünde olan bir çukurdu. Nasıl olmuştu da o bizim arkamızda merdanenin oraya gelmişti? Gerçekten bilmiyorum. Ve işin en ilginç tarafı ise biz o gün o patlayıcı maddeden, o el bombasından kurtulmuştuk ama daha sonraki aylarda biz eğitimlerimize devam ettik ve gittiğimde yine orada bir çukur yoktu. Yani ben bunu rüyalarımda aylarca gördüm, yaşadım. Hatta bombanın yanımda patladığını gördüm. Öldüğümü gördüm. Paramparça olduğunu gördüm ama o çukura biz 2 kişi nasıl atladık ve nasıl kurtulduk hala şu an bile anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi aylardır eğitim yaptığımız yerde çukur orada değildi. Bu olayı bir türlü ömrüm boyunca anlamlandıramayacağım. Şu an anlatırken bile tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Bunun yani nasıl anlatacağımı da bilemiyordum ama yaşadığım bir olay, sizlerle paylaşmak istedim. Çok ilginç bu arada. Benim tüylerim diken diken oldu. Peki görevlerden sonra psikolojik sorunlar yaşıyor muydunuz? Bu ilk Kan filmini izlediğimde çocukken tabii Rambo'nun yapmış olduğu o müthiş savaş yetenekleri yanı sıra onun toplumda kabul görmemesi bir türlü, yani vatanı milleti için o kadar yaptıklarından sonra bir türlü onu toplumun kabul etmemesi de beni etkilemişti çocuk olmama rağmen. Biz asker olduktan sonra düşünmeye başlamıştım ben de, acaba gerçekten bu oluyor mu? Yani silahlı kuvvetler personeli böyle vatanı milleti için işte hizmet veriyor ama günün sonunda her şey olduğu gibi ömür bitiyor 2 nefes arasında günü geldiğinde. Bu görevde bitecek ve biz de bunları yaşayacak mıyız diye düşünürdüm açıkçası ve kendimi de hazırlamaya çalışırdım ama hiç öyle olmadı. Çünkü ben 24 yıllık meslek hayatımın yaklaşık 18 yılını yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO tarafından tevcih edilen görevleri başarıyla yerine getirmek için çaba sarf ettim. Dolayısıyla çocuklarımın doğduğunda yanlarında değildim. Okula gittiklerinde çoğu zaman yanlarında olamadım. Eşim onlara hem annelik hem babalık yaptı. Ben bunu ailemde dahi hissettim. Görevlerden geldikten sonra çocuklarım bir süre yabancı gibi böyle uzak kalıyorlardı, çekiniyorlardı. Eşim aynı şekilde. Emekli olduktan sonra da bunu fark ettim. Bizim bu kumaş farkı veya bu devamlı aynı kültürden, aynı yapıda, aynı seviyede insanlarla hep görev icra etmemiz nedeniyle sivil hayatta o uyum problemini ben de yaşadım. Bazen böyle gerçekten filmlerde olduğu gibi boş duvara bakıyorum veya boş televizyon ekranına bakıyorum ve o iç güvenlik harekatında Adan Körfezi'nde yaşadıklarımı birer birer evimin ortasında yaşıyorum. Eşim bana 3-5 soru sormuş oluyor. Onu tamamen yani hiç dinlemeden, soruların ne anlama geldiğini bilmeden anlamsız cevaplar veriyorum. Ve bazen bana bu nedenle de çok kızıyor. Evet diyorum, hayır diyorum ama sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben o anda ya Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadele operasyonundayım ya da iç güvenlik harekatında 3000 rakımlı dağların tepesindeyim. Bunu hala hissediyorum. Bunu alışmak, bundan sıyrılmak, özellikle bizim gibi dediğim gibi ölümle yaşam arasında o ince çizgi üzerinde görev yapan insanlar için hiç kolay olmuyor. Belki ilerleyen yıllarda başarabilirim diye düşünüyorum. Bence videonun en merak edilen sorusuna denk geldik şimdi. SAD, SAS ve özel kuvvetler. Bunların arasında en iyi birim hangisi diye çok soruluyor. Benim aslında yanıtım belli. Bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimleri birbirinden daha özel ve güzeldir. Ancak biz SAS olarak sizin yorumunuz nedir? Şimdi
Tabii bu soruya şimdiye kadar hep ben politik cevaplar verildiğini gördüm. Gerçekten ben eğip bükmeden 24 yılını bu meslekte geçirmiş birisi olarak net bir cevap vermek istiyorum. Bir kere bazı arkadaşlarımız bizi rakip olarak nitelendiriyor. Bazı arkadaşlarımız işte arkadan dolaşıyor. Diyor ki işte SAS komandolarının karargahına baskın yaptık diyor. Bakın, SAS komandolarının karargahına baskın yapmayı bırakın. SAS komandolarının korumuş olduğu o kritik tesislere dahi 1964 yılından 2024 yılına kadar kesinlikle örtülü baskın, örtülü harekat, baskın ve sabotaj yapılamamıştır, nokta. Bunu hayalini kuranlar tost makinesini termal kamera zannedenlerden başka birileri değildir. Akıllarımızla oynamasınlar. SAS Komutanlığı'nın nasıl bir ünite olduğu, nasıl bir komutanlık olduğu ve dünyanın en elit birliklerinden biri olduğunu herkes biliyor. SAS Grup Komutanlığı, yani SAS komandoları bunlara çok güzel cevap verirler ama konuşmayı sevmiyorlar. Onlar cevaplarını 2000-2500 rakımlı İç Güvenlik Harekatı'nda dağların tepelerinde, Fırkateyn'in Kaptan Köşkü'nün, yani komutanın bulunduğu yerin okyanusun sularına batıp çıktığı o hırçın okyanus dalgalarında korsanlarla mücadelede %100 başarıya görevlerinde ulaşarak sahada cevap veriyorlar. Ben onların 9 yıl önce aralarından ayrılmış emekli bir abileri olarak bu yanlışları düzeltmek için bugün karşınızdayım. SAS komandoları karada, denizde, havada, her türlü iklim koşulunda ve her türlü coğrafi şartta komutanlarının verdiği her türlü emri %100 başarıyla yerine getirme bilgi ve becerisine sahiptir. Özel kuvvetlerle SAS komandolarını karşılaştırmak hayal görmekten ibaret diyebilirim. Çünkü Özel Kuvvetler Komutanlığı 1992 yılında kuruldu. SAS Grup Komutanlığı 1964 yılından beri görev yapmakta. Biz SAS komandoları amasız fakatsız bütün verilen görevleri yerine getiririz. Dolayısıyla keşke diye bir kelime kullanmayız. Bazen duyuyorum. Keşke demek pişman olduğunuz ya da eksik yaptığınız bir şeyden sonra söylenir. Eğer siz operasyonda keşke kelimesini kullanıyorsanız kafanızı kaldırıp bir çevrenize bakın. Ya bir arkadaşınız şehit olmuştur ya da bir arkadaşınız yaralanmıştır. O sizin pişmanlığınız şehit olan arkadaşınızı geri getirir mi? Ya da yaralanan arkadaşının acılarını hafifletir mi? Dolayısıyla hiçbir SAS komando keşke kelimesini operasyonlarda kullanmaz. Peki komutanım, şu an savaş kapımızda diyorlar. Böyle bir söylenti var. Sence Türk Silahlı Kuvvetleri hazır mı bu savaşa? Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle son 10 yıl içerisinde silah sanayinde yapmış olduğu çok büyük atılımlarla dünyaya kendini ispat etmiştir. Özellikle insansız hava araçları dünyada kabul görmüş çok büyük silah sistemlerimizdir. Bunun yanı sıra Roketsan'ın yaptığı çok başarılı silah sistemleri, tanklarımız, şu anda dünya artık bizi silah sanayinde dünya ile yarışır hale geldik. Silahlarımız çok başarılı ve son 4-5 senedir dünyanın en iyi tabancaları milli ve yerli firmalarımızın ürettiği tabancalardan seçiliyor. Eskisi gibi değil artık Türkiye. Türkiye artık dünyayla, dünya devleriyle silah sanayinde yarışabilir bir durumda. Savaş kapımıza dayanmış olabilir. Bu yıllardır kurulan bir plan. Yani bölgemiz her zaman bir kaynayan kazan ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye buna her zaman hazır. Halkımız gönlünü ferah tutsun. Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiği zaman gereğini yapar ve hiçbir zaman o hayallerini onların gerçekleştirmesine izin vermez. Dolayısıyla hem silah sanayimiz yönünden hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetişmiş gücü yönünden şu anda dünyaya kafa tutacak bir noktadayız. O yüzden Türk halkısı gönlünü ferah tutsun. Su altında savaş nasıl oluyor? Şimdi ben burada amfibi saha harekatı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere çıkarma gemileri sahile kapak atarlar ve içerisinden piyadeler inerek sahil birliklerini ele geçirirler. Biz SAS komandoları olarak amfibi sahada çıkarma gemilerinin güvenli bir hattan limana, sahile yanaşarak kapak atması için
orada bulunan mayınları ve deniz engellerini infilak ettirerek zararsız hale getiririz. Dolayısıyla SAS komandoları avcı botun arkasından düşman sularına sadece bir maske paletle bırakılırlar ve bunlar çok kısa sürede görevlerini tamamlayarak düşman sularında çıkarma gemilerimizin geçeceği alanda güvenli bir hat oluştururlar. Biz demirli mayınları ve 65 metreye kadar atılabilen dip mayınlarını zararsız hale getirebilecek bilgi ve beceriye sahibiz. Bunun için de çok özel donanımlar kullanıyoruz ve bu kullandığımız donanımlar bubble çıkarmadığı için satıktan yerimiz tespit edilemiyor. İşte Viper dediğimiz ve FGT dediğimiz yarı kapalı ve kapalı devre cihazlar bunlar. Nitrojen ve oksijen gazının karışımı solunuyor. Çok tehlikeli, çok riskli cihazlar. En ufak su girdiğinde işte dalgıcın su altında zehirlenme riski var. Fakat biz 65 metre derinliğe kadar bu çok elektronik sistemlere sahip cihazlarla dalış yapıyoruz ve su altında bu patlayıcı maddeleri zararsız hale getirerek çıkarma gemilerimizin ya da donanmamızın güvenli sularda ilerlemesini sağlıyoruz. Suyun altında en fazla kaç dakika kalabilirsin? SAS komandoları SAS kursundan 25 metreye en az 3 kere dalış yapmadan mezun edilmezler. Dolayısıyla 25 metre serbest dalış için en az 1,5-2 dakika nefes tutmak gerekiyor. Bu ilerleyen eğitim dönemlerinde, timlerde yaptığımız eğitimlerle 3,5-4 dakikaya kadar çıkıyor. Dolayısıyla SAS komandoları 3 dakikanın üstünde serbest dalış yapabilirler ve nefeslerini tutabilirler. Peki katıldığın en kritik operasyon hangisiydi? İç güvenlik harekatındaki operasyondu. Yine bir istihbarat gelmişti. Bir karakolumuzun tek geçiş güzergahı olan köprünün altına patlayıcı madde yerleştirildiği bilgisi ulaşmıştı. Biz harekat büroda tabii operasyon hazırlıklarımızı tamamladık ve bölgeye nasıl intikal edeceğimiz belirlendi. Geç saatlerde işte araçlarla belli bir noktaya kadar farlar yakılmadan timler ilerledi ve belli bir noktadan sonra araçlardan inerek, yürüyerek intikale geçtik. Sabah gün ağarmadan biz bölgeye ulaşmıştık ve sahanın emniyetini almıştık. Köprü tabii karakola geçen tek nokta olduğu için infilak ettirme gibi bir şansımız yoktu. Patlayıcı maddeyi zararsız hale getirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla saha emniyeti alındıktan sonra köy çok yakındı o köprünün olduğu yere. Jammer'larımızı hemen devreye aldık ve Jammer'ın koruma şemsiyesi altında patlayıcı maddeyi zararsız hale getirmek için tim komutanı bana görev verdi. Ben malzemelerimi aldıktan sonra belirlediğimiz sektörden patlayıcı maddenin olduğu yere doğru intikale geçtim. Bir süre ilerledikten sonra köprünün altına doğru toprak kısmından kabloların indiğini gördüm. Köprünün altındaki rogar yani o foseptik 1 metreye kadar köyün işte atık sularıyla doluydu. Dolayısıyla suyun alt kısmında nelerin olduğunu göremiyordum ama toprak kısmından gelip suyun içine doğru giren kablolar vardı. Belimde eğer başarılı olamazsam ve patlayıcı madde infilak ederse en azından kalan parçalarımı geri çekebilmek için can halatı bağlıydı. Arkadaşlar can halatıyla işte serbest bırakıyordu ben ilerledikçe ve kabloları net görene kadar ilerledim. Patlayıcı maddenin yani kabloların suya girdiği kısma kadar yaklaştım çok yavaş bir şekilde. Ve ben patlayıcı maddenin yanına girdim. Suya elimi soktum çünkü hiçbir şey görünmüyordu atık su olduğu için. Ve yokladığımda 2 tane peynir tenekesinin üst üste konulduğunu tespit ettim. Arada işte herhangi bir tuzaklama var mı diye ona baktım. İşte fünyelerin olduğu yeri ellerimle tamamen hiçbir şey görmeden yoklayarak tespit ettim. Tabii bu bayağı bir zaman alıyor çünkü görmeden bir başkasının hazırlamış olduğu bir patlayıcıya müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Fünyelerin yerini tespit ettikten sonra Jammer'ın da koruma şemsiyesi altında olduğum için köy çok yakındı ve uzaktan infilak ettirme ihtimalleri vardı. Ben fünyeleri patlayıcı maddenin içerisinden ayırdım ve klimperle keserek
onları emniyetli bir sahada, toprak sahada infilak ettirdim. Şimdi fünye çok küçük olduğu için herkes zannediyor ki ya fünye patlasa ne olur? Ama biz bunu diğer birliklerde yaptığımız eğitimlerde metal yangın kovasının içerisine sadece fünyeyi koyarak etkisini göstermek ve bir patlayıcının nasıl bir etki yaptığını, kafalarda bir şey oluşması açısından o fünyeleri patlatıyoruz ve 2 tane yangın kovası, iç içe girmiş metal yangın kovasını sadece bir fünye infilak ettiğinde lale gibi bu şekilde açar. Böyle bir gücü vardır. Yani çok fünye deyip geçmemek lazım. Bir elinizi kolunuzu çok rahat koparabilir, parçalayabilir. Biz bu fünyeleri aldım ve ben patlayıcıdan uzak bir yerde bunları etkisiz hale getirdim. Daha sonra emniyete aldığım peynir tenekelerini yavaş yavaş önce bir tanesini, daha sonra ikincisini işte toprak alana çıkarttım. Ve saha emniyeti tabii diğer timler tarafından aynı hassasiyette alınmaya devam ediyordu. Ama SAS timleri olarak biz patlayıcı maddeleri, fünyeleri ayırdığımız için artık infilak edilmeyecek bir duruma getirmiştik. Ve tenekeleri yardık. Tenekeleri yardığımızda içerisinde işte bir katman patlayıcı madde, üzerinde cam kırıkları, bir katman patlayıcı madde çivi, bir katman patlayıcı madde dikenli tel. Yani parça tesirini arttırmak için bu şekilde işte o 10 kiloluk peynir tenekelerinden 2 tane hazırlamışlardı ve köprünün altına koymuşlardı. Bu gerçekten çok riskli, görmeden tamamen yani edindiğim bilgiler doğrultusunda 2 tane üstüne konmuş el yapımı patlayıcı zararsız hale getirmiştim. Ve o köprüye giden yol güvenli bir şekilde açılmıştı. Gerçekten benim için unutamadığım çok özel bir görevdi. Bununla ilgili İç Güvenlik Harekatı'nda hem Tugay komutanımızdan hem de diğer komutanlarımızdan başarı belgeleri alarak onurlandırılmıştım. Gerçekten o görev benim için çok ayrı bir yeri var görev hayatımda. Ellerin, kolların bağlı bir şekilde denize atılsan ilk ne yaparsın? Saatlerce suda kalıp 5 saat, 6 saat, bir gün sudan çıkıp yine saatlerce koşabiliriz, intikal yapabiliriz. Böyle bilgi ve beceriye sahibiz. Biz SAS komandosunu ellerini bağlayın, ayaklarını bağlayın hiç fark etmez. Suya attığınızda emin olun yine o görevini en başarılı şekilde yerine getirir ve hiç ummadığınız yerden, ummadığınız şekilde karşınıza çıkabilir. Bunun eğitimleri SAS komando kursunda bu anlattıklarımdan kat ve kat fazlasıyla veriliyor. Bazen SAS komando kursunun bazı jeneriklerini izliyorum. Bu izlediklerimiz sadece bizim annelerimizin, babalarımızın yüreğini kaldırabileceği kısımlar. Gerçek buzdağının asıl suyun altındaki kısmını görseler gerçekten yürekler dayanmaz. O yüzden biz ancak insanların yüreğini dayanabileceği kısımları gösteriyoruz. Bunlar birer insan değil, gerçekten kusursuz birer savaş makineleri. Bakın tekrar söylüyorum. O güzel insanlara, o benim çalışma arkadaşlarıma selam olsun buradan. Onları ben birer insan olarak görmüyorum. Elbette sivil hayatta herkesten daha kibarlar, herkesten daha beyefendiler. Ama operasyona çıktıklarında acımasız, kusursuz birer savaş makineleri. Bunu asla halkımız unutmasın. Peki yeme ve içme konusunda sorun yaşıyor muydunuz? SAS komandoları aldıkları eğitim ve o askeri terbiyeye uygun bir şekilde hareket etmeyi çok sever. Yeme, içme konuları operasyonda kesinlikle mevzu bahis edilmez. Bu bir SAS komandonun ağzından duyabileceğiniz şeyler değildir. Biz hayat idame eğitimleri alıyoruz. Biz operasyonlara böyle mükellef bir sofralarda yemek yemek için çıkmıyoruz. Biz o anda arazide ne varsa onunla aylarca, yıllarca görev yapabilecek eğitimleri almış. Çok özel bir birliğiz. Dolayısıyla bizim yanımızda kumanya olmuş, su olmuş, olmamış bunlar hiçbir SAS komandosu için önemli değil ve hiçbir risk içermez. SAS komandosu 25 günlük görevlere çerez gözüyle bakar. Biz 8 aylık, 1 senelik görevlere gidiyoruz. Dolayısıyla böyle 25 günde, 1 ayda aç kalmak, susuz kalmak, SAS komandosunun görev sonrasında konuşacağı şeyler değildir. Bunları biz asla yemek, su bunları konuşmayız. Böyle bir şey olmaz. Tekrardan meslek seçme imkanın olsa yine SAS komandosu olur muydun? Hiç düşünmeden evet, bu isimsiz kahramanlardan, bu kusursuz savaş makinelerinden birisi olmak için
tekrar elimden ne geliyorsa yapardım. Onların her biriyle gurur duyuyorum. İyi ki SAS komandosu olmuşum ve omuz omuza bu kardeşlerimle 24 yıl görev yapmışım. Hala onların onuru ve gururuyla yaşıyorum. Peki gençlere bir tavsiyen var mı? Gençler özellikle bu kusursuz savaş komandolarından, yani bu kusursuz savaş makinelerinden birisi olmak isteyen gençlere şunu öneriyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve dünyanın en elit birliklerinde görev yapmak istiyorsanız mutlaka SAS komandosu kursuna başvurun. SAS komandosu gönüllülük esasına göre olunur. Ben tüm dağlarda şu anda operasyon icra eden, Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadelede bulunan o güzel kardeşlerime selam olsun diyorum. SAS komandosu olunmaz, SAS komandosu doğulur diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Sizi Çok tanımak teşekkür gerçekten çok güzel. Sizlere gerçekten minnettarız. Ülkemizin tüm birimlerine minnettarız. Ülkemizin askerine, polisine, ülkemizin memuruna, herhangi bir iş yapana uzanan eller kırılsın diyoruz. Ve programlara da gençlere teşvik amaçlı çekiyoruz. İyi ki varsınız tekrardan. Çok Sefa teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. Bu fırsatı tanıdığınız için, davet Estağfurullah, ettiğiniz için. estağfurullah. Sağ olun. Kıymetli dostlar, bir sonraki programda, bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle ediyorum. Sizleri alemin Rabbine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.